Kenan diyarını araştıracak ajanlar gönderin. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Toprak nasıl, verimli mi, kıraç mı? Çevre ağaçlık mı, değil mi? Bu vahiyden 40 gün sonra Musa peygamberin bölgeye gönderdiği 12 kişi geri gelerek süt ve bal akan topraklardaki halkın İsrailoğullarından daha güçlü olduğunu söyledi. Bunu öğrenen İsrailoğulları isyan etti ve cezalandırıldılar. Christopher Andrew'un yazdığı The Secret World, A History of Intelligence kitabının 1. bölümünde Musa peygamber ve İsrailoğulları arasında geçen bu konu tarihte bilinen ilk istihbarat faaliyeti olarak kabul ediliyor. Kenan bölgesinde uzun süre Antik Mısır hakimiyet kurdu. Ancak bu içerikte ilk istihbarat faaliyetleri yerine konu olduğu coğrafyaya yolculuk yapacağız. Özel büronun bu bölümünde Cihazül Muhaberatül Amma'yı yani Mısır istihbaratını masaya yatıracağız. Her bölümde yeni bir istihbarat servisini inceliyoruz. Örtülü operasyonlar, kurum yapıları ve önemli olayları ele alıyoruz. Serimize destek olmak için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Antik döneme doğru kısa bir yolculuk yapacağız. Mısır'da hakimiyetin kaynağı Nil Nehri ve çevresindeki verimli arazilerde hakimiyet kurmaktır. Bu yüzden antik ve modern dönem fark etmeksizin her güç sahibi oluşum bu bölgeyi topraklarına katmak için savaşmaktan geri durmadı. Mısır hiyeroglifleri Antik Mısır'ın kapsamlı askeri ve köle ticareti operasyonlarını anlatan papirüslerde olduğu gibi saray casuslarının varlığını ortaya koyuyor. Firavunlar, hükümrana sadakatsiz kişileri ortaya çıkarmak ve fethedilip köleleştirilebilecek kabilelerin yerlerini tespit etmek için casusluk ajanlarını kullandı. Milattan önce binli yıllardan ortaya çıkartılan belgelerde Antik Mısır yönetimlerinin temel odağının rakip Yunanistan ve Roma'nın siyasi ve askeri gücü hakkında bilgi toplamak olduğunu gösteriyor. Firavun yönetimleri Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu'nun bulunduğu topraklarda ortaya çıktığından dolayı bu uygarlıklara mensup okuryazar kişileri istihdam ediyordu. İletişim, gizli kodların kullanımı, hileli mürekkep, gizli yazılar ve giysilerdeki gizli bölmelerin bulunuşunun Antik Mısır'a dayandığı söylenir. Ayrıca biyografik istihbarat içinde tahnit yani mumyalama yönteminin kullanıldığı tahmin ediliyor. İç organları bedenlerinden ayrılan kişiler hakkında beslenme alışkanlıkları, tütün alkol kullanım durumuna göre olası hastalıkların öğrenilmesi, kişilerin ağırlıklı olarak neler tükettiğine dair bilgiler ve benzeri verilerin toplandığını biliyoruz. Mısırlı casuslar, suikastler veya sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için bitkilerden ve yılanlardan elde edilen güçlü zehirleri ve panzehirleri kullanan ilk kişilerdi. Modern Mısır'da teşkilatın tarihi ve yapısıyla devam edelim. 1952'deki devrim döneminde ülkedeki bir grup Mısırlı ve Sudanlı milliyetçi subayların bir araya gelmesiyle Hür Subaylar Hareketi kuruldu. 1948'deki Arap-İsrail Savaşı'nda alınan ağır mağlubiyet hem Mısır toplumunda hem bürokrasi kademesinde yönetime karşı memnuniyetsizlik ortaya çıkardı. Subaylar ve halk arasında hükümeti, kralı ve Mısır'daki İngiliz varlığını sorgulayacak yayınlar yapılmaya başlanmıştı. Devrimden hemen sonra yönetici kadro ülkeyi bağlantısızlar hareketine yöneltti. Dünyadaki kamplaşmadan taraf olmayacaklarını duyurdu. Ne Doğu bloğu ne Batı bloğu dediler. Bu hareket içinde Mısır'ın 3 ayrı cumhurbaşkanı ortaya çıkacaktı. Bu isimler Muhammed Necip, Cemal Abdülnasır ve Enver Sedat. Abdülnasır dönemine ayrıca parantez açacağız. Süreç sırasında ve yeni devlet düzeninde istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi için İstihbarat Genel Müdürlüğü kuruldu. Arap devletleri istihbarat servislerini muhaberat ismiyle de adlandırmakta. Mısır İstihbarat Servisi ekonomi, medya ve toplum alanında boy gösteriyor. 2000'lerin başında Mısır medyasındaki bazı özel kanallar da teşkilat tarafından satın alındı. Birleşik Medya Hizmetleri adı altında geniş bir şemsiye kuruldu. Teşkilata bağlı olan medya grupları bu yapı altında toplandı. İstihbarata bağlı medya yapılanması ülkedeki popüler kanallardan olan CBC ve On-E'yi ve en çok tiraja sahip basılı gazete olan Yohum Yedi'yi bünyesine kattı. Ayrıca 2022 yılında Suudi Arabistan'ın finansal desteği kullanılarak El Cezire ve El Arabiya benzeri bir şirket kuruldu. El Kahire Ajansı hizmet vermeye başladı. Yapılanmasını ele alalım. Mısır'da istihbarat şemsiyesi 3'e ayrılıyor. En tepede Muhaberat El Amma var. Sonra Muhaberat El Habeya geliyor. Askeri istihbarat alanında çalışıyor bu servis. Üçüncü olarak Mubahat El Davla bulunuyor. Devlet Güvenlik Soruşturmaları Genel Müdürlüğü anlamına geliyor. El Davla daha çok Mısır iç kamuoyu hakkında çalışıyor. Eski Mısır Başkanı Mübarek'in devrilme sürecinde ve uzun süren yönetimi sırasında da toplum içinde geniş çaplı fişleme, yerel halk içinde kurulan jurnal ağları ile gözaltında yaşanan kaybolmalar gibi birçok olayın arkasında yer alıyor. Enver Sedat döneminden sonra askeri istihbaratın sivil güvenlik fonksiyonlarına müdahil olma eğilimi devlet politikasıyla engellendi.
2011'deki yoğun protestolarda Mısırlılar El Davla'nın yetkilerinin azaltılmasını ve daha fazla yasal zemin talep etti. Mübarek'ten sonra göreve gelen Mursi döneminde El Davla büyük ölçüde pasifize edildi. Hatta arşivlerinin Müslüman Kardeşler üyelerine açıldığı da söyleniyor. 20 Kasım 2001'de Wall Street Journal tarafından bir makale paylaşıldı. Haber metninde CIA ve Mısır'ın işbirliği halinde Arnavutluk'ta gözaltında tutulan bazı Mısırlı terör şüphelilerinin CIA'ya ait hayalet uçuşla Mısır'a getirildiği, burada işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı söylendi. Mevcut şef Abbas Kamil, kendisinin mevcut devlet başkanı Sisi ile yakın ilişkileri mevcut. 2013'teki askeri darbeden sonra kurulan Sisi hükümetinde Genelkurmay Başkanlığı da yaptı. 2021'de İsrailli ve Filistinli yetkililerle barış süreci için görüşmeler yaptı. 7 Ekim 2023'te başlayan son Hamas-İsrail çatışmalarından sadece 10 gün önce Başbakan Netanyahu'yu uyardığı ve Hamas'ın bir şeyleri hazırlandığını söylediği ortaya çıktı. Ancak bu bilgi İsrail servisleri tarafından pek önemsenmemiş olacak ki Hamas 7 Ekim'de İsrail'e büyük bir şok yaşattı. Günümüzde İsrail yöneticilerle Hamas mensuplarını bir araya getirmek için aracı konumda bulunuyor. İsrail ve Hamas arasında yaşanan rehinelerin karşılıklı serbest bırakılması sürecini başarıyla yürüttü. Hamas ilk etapta 200 esiri serbest bıraktı. Teşkilatın kısa tarihi ve dahil olduğu önemli olaylarla devam edelim. Mısır İstihbaratı'nın kurucu direktörü Zekeriya Muhittin oldu. 1938'de teğmen olarak mezun oldu. 1939'da Mankabat'ta görev yaptı. Bu sırada Cemal Abdülnasır ile tanıştı. Kendisinin önemli bir unvanı daha var. Devlet başkanlığı da yaptı. Ancak bu görevi sadece 2 gün sürdü. 1967'deki 6 gün savaşında ezici bir mağlubiyet alan Mısır'da Abdülnasır istifa etti. Ancak sonrasında göreve geri gelmesi istenene kadar Muhittin makamına refakat etmiş oldu. 1947 Arap-İsrail Savaşı'nda alınan ağır mağlubiyetin sorumlularının arasında istihbarat servisi de vardı. O günlerdeki Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ve CIA yönetimleri savaşı Arap devletlerinin kazanacağını, Tel Aviv'in 2 haftada düşebileceğini raporluyordu. Sebep olarak Arap devletlerinin askeri ekipman olarak üstünlüğü ve coğrafi koşulların İsrail'in aleyhinde olması belirtilmişti. Savaşlardan bahsetmişken 6 gün savaşından da bahsetmemiz gerekiyor. Bu savaştan önce Mossad ve muhaberat arasında uzun yıllardır devam eden yüksek tansiyonlu ve stresli bir savaş devam ediyordu. Muhaberat kaynaklarında bir isim karşımıza çıkıyor. Jack Bitton veya Rafet Al-Gammal. Peki sizce bir Mısırlı neden Jack veya Rafet olarak tanınabilir? Bitton 1956'da İsrail topraklarına gitti. İstihbarat servisleri başka ülkelere göreve gönderdikleri personellere yeni bir kimlik verir. Buna maske hayat hikayesi denir. Bitton'ın hayat hikayesi de turizmci olmaktı. İsrail'de bir acente kurdu. Paravan olarak çalıştırırken Mısır istihbaratına bilgi akışı sağladı. 1953-1973 yılları arasında Mısır istihbaratı için çalıştı. El Gammal'ın gönderdiği bilgilerin içinde Barlev hattı hakkında önemli nüanslar vardı. 6 gün savaşlarında Mısır'ı ve diğer Arap devletlerini ezici bir şekilde mağlup eden İsrail, Mısır'a ait olan Sina Yarımadası'nı hızlıca işgal etti. Ele geçirdiği bölgede yeni bir savunma hattı kurdu. İsim olarak Barlev hattı tercih edildi. Hat, Süveyş'in doğusunda yer alıyordu. Beton, kum ve çelikle güçlendirildi. 1973 yılı verisiyle 300 milyon dolara mal oldu. İsrailliler dozajı kendileri ayarlayacak şekilde bir mekanizma kurmuştu. Süveyş'in suyuna ham petrol pompalayarak olası saldırı halinde kanal ve çevresini ateşe verme imkanı ortaya çıktı. Durumu İsrail içindeki adamlarından öğrenen Mısırlılar Süveyş'e petrol basan bu kuyuları kurbağa adam operasyonu yaparak kapattı. Evet, bu bilgiyi Mısır istihbaratına aktaran kişinin de Rafet el-Gammal olduğu tahmin ediliyor. Operasyonu detaylandıralım. Yom Kipur Savaşı devam ederken gerçekleşti. Kod isim olarak Bedir Operasyonu tercih edildi. Mısırlılar taarruz hazırlıklarına 1968'de eğitim tatbikatıyla başlamış, ardından 1971'den itibaren aldatıcı operasyon da dahil olmak üzere bir operasyonel planlama yapmıştı. Mısırlı savaş mühendisleri Süveyş kanalının doğu kıyısını kaplayan kum duvardaki çok sayıdaki geçidi hızlı bir şekilde temizlemek için tazyikli su kullandı. 300 adet İngiliz, 150 adet Alman su pompası satın aldılar. Su basma işlemi devam ederken Mısır Hava Kuvvetleri ve topçu unsurları saldırıya geçti. 250 adet savaş uçağı ve 2000 topçu aynı anda atış yapmaya başladı. Taarruz 53 dakika sürdü ve ilk dakikada 10.500 topun ateşlendiği söyleniyor. Saniyede 175 atışa denk geliyor. Böylece Sina bölgesindeki İsrail hakimiyeti zafiyete uğradı. Bölgede ilerleyen Mısırlı askerler işgal altındaki toprakları tekrar egemenliğine dahil etti. Jack Bitton'ın dahil olduğu bir örtülü operasyonu daha anlatalım. 1954'te Mısır'da bir sahte bayrak operasyonu gerçekleşti. Özet olarak istihbarat örgütlerinin halkı kışkırtmak ya da yönlendirmek amaçlı kendi yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstererek kamuoyunu aldatmak için tasarladıkları gizli operasyonlara denir.
İsrail Askeri İstihbarat Servisi Aman tarafından Tim 131 isimli bir oluşum kuruldu. Ordu içinden en seçkin askerler bu birliğe yazıldı. Ama bir zafiyet tüm operasyonu çöpe atmaya yetti. O sorun Bitan'ın kendisi. Al-Gammal da Aman tarafından Unit 131'e dahil edildi. Plana göre Süveyş ve çevresinde kargaşa çıkartılacak, sorumlu olarak Müslüman kardeşler, Mısırlı komünistler ve milliyetçiler gösterilecekti. Kanal çevresine, sinemalara, tiyatrolara, kütüphanelere ve Amerikan eğitim merkezlerine bomba koyuldu. Operasyon saatinden birkaç saat önce yaşanan plansız patlamalar sebebiyle bu girişim deşifre oldu. İsrail Savunma Bakanı Pinhas Lavon istifa etmek zorunda kaldı. Bu yüzden operasyon Lavon olayı olarak adlandırıldı. 4 Mossad üyesi öldürüldü. 2 kişi idam edildi, 2 kişi intihar etmek zorunda kaldı. 5 Mossad sağ personeli ise tutuklandı. Mısır istihbaratının en büyük fiyaskolarından biriyle devam edelim. İsrail'in çekirdek bir kadroyla tüm Mısır güvenlik bürokrasisine hiçbir şey hissettirmeyişini ele alacağız. Bir ülke düşmanının tüm askeriyesini sadece 6 günde nasıl felç edebilir? 6 gün savaşlarına gidiyoruz. İlk Arap-İsrail Savaşı'nda Arap devletlerini mağlup eden İsrail uzun süre çevresindeki ülkeler tarafından maruz kaldığı baskıyı dağıtmak için uğraştı. Takvimler 1967'ye kadar ilerlerken İsrail güvenlik bürokrasisi önemli bir fırsatı değerlendirdi. O günlerde Mısır sadece İsrail'le uğraşmıyor, Yemen'de de önemli sayıda askerini tutuyordu. Bölgede her gün ortaya çıkan farklı problemler Mısır'ın Yemen defterini kapatmasına izin vermedi. Ayrıca İsrail'de uzun süren savaşlar ve uluslararası ambargolar sebebiyle ekonomik sorunlar yaşadı. Bir süre yüksek giden işsizlik ve küçülme resesyonu beraberinde getirdi. Bunu fırsat bilen Abdülnasır yönetimi önce Sina etrafında yer alan BM unsurlarının tahliyesini talep etti. Sonra Mısır askerlerini sınıra sevk etti. En son olarak Akabe körfezini kapatarak İsrail'in Kızıldeniz'e tek çıkış noktasını ablukaya aldı. Misilleme olarak İsrail Hava Kuvvetleri ani saldırı başlattı. Mısır Hava Kuvvetleri'nin %90'ı sadece 6 günde etkisiz hale getirildi. Sayısız uçak, havalimanı, helikopter ve havacı asker yok edildi. Mısır istihbaratının gösterdiği asıl zafiyet Sovyetlerden gelen bilginin tam olarak teyit ve tekzip sürecinden geçirilmeden doğru kabul edilip buna göre aksiyon alınmasıydı. Çünkü Sovyetlerden gelen bilgi İsrail'in Mısır'a değil Suriye'ye yöneleceği ve Golan'a yürüyeceği üzerineydi. Aslında bilginin doğruluk payı vardı. Ancak eksikti. İsrail sadece Golan için değil, aynı zamanda Mısır için de plan yaptı. Abdülnasır istifa etmek zorunda kaldı. İsrail o güne kadar Mısır yönetiminde kalan Gazze şeridini işgal etme fırsatı buldu. Mısır ve istihbarat denilince akla gelen isimle devam edelim. Eşref Mervan'dan bahsedeceğiz. Kendisi Cemal Abdülnasır'ın damadı. Ailesinin ekonomik gücü ve nüfuzu sayesinde Londra'ya eğitime gönderilen Mervan, standart bir öğrencilik hayatı yaşamasına rağmen ailesine sadakat konusunda zayıf bir karakter. Öğrenci partilerine katılınca eşiyle bazı sorunlar yaşadı. Ek olarak görevi icabı Mısır'a gidip geldiği sıralarda da kendisinin hak ettiğini düşündüğü itibar ve gücü göremediği için bir anda tepesi atıp İsrail Büyükelçiliğini arayarak Mısır'a ihanet sürecini başlattı. Abdülnasır'ın ani ölümü sonrası yerine gelen Enver Sedat'ın da kendisini en yakınında tutma hamlesiyle birlikte devlet içi gelişmelere daha fazla hakim olmaya başladı. Danışmanlığına başladığı an İsrail Büyükelçiliği kendisini ciddiye alıp Mossad'la görüşme ayarladı. Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla İsrail arşivlerinde yeni yayınlanan belgeler kendisinin Mossad'a angaja olduğunu ortaya çıkardı. Enver Sedat'ın başkanlığı döneminde de gücünü korumuş bir kişiydi. Kendisinden sorumlu Kaatsa yani Mervan'ın faaliyetlerini yöneten Dubi tarafından belgeler yayınlandı. 1973 Savaşı'ndan 3 yıl önce hazırladığı raporlarda Mervan'ın operasyonlarını anlatıyordu. Bu belgeler 2023 yılında paylaşıldı. Mossad tarafından kitaplaştırıldı. Önemli bir anekdot vermek istiyorum. 5 Ekim sabah 12.30'da Mervan, dönemin Mossad şefi Zamir'den acil toplantı talep etmiş. Belgede Yom Kippur Savaşı için Mısır'ın mobilize olmaya başladığını işliyor. Görüşmede Zamir neden 5 Ekim diye soruyor. Mervan ise çünkü o gün sizin için tatil diyor. Evet, 5 Ekim 1973 Şabat gününe denk geliyor. Museviler için cumartesi günü dünyevi işlerle uğraşmamak üzerine planlanır. Bu savaş kesin sonuçla bitmese bile iki devlet açısından da kazanç ve kayıplar oldu. Mossad yayınlanan belgelerde Mısır ordusunda A kod isimli bir askerin 12 Ekim'de gönderdiği altın raporu da paylaştı. İsrail'in Süveyş'e geçeceği ve buradaki Mısır askerlerinin öldürüleceğini yazıyordu. Mossad şefi Zamir, Bakanlar Kurulu'nu ikna ederek İsrail'in planını 2 gün ertelemesini sağladı. Böylece ilk kurşunu Mısır atmış oldu. Sina'ya giren Mısır ordusu İsrail tarafından mağlup edilebildi. Mervan 2007'de Londra'daki evinin balkonundan düşerek öldü. İsrail ile Mısır'ın stratejilerini bildiren Mervan hakkında iki farklı yorum var. Bir yandan yanlış istihbarat ile İsrail'in büyük kayıplar vermesine sebep olduğu fikri, diğer yandan o olmasaydı İsrail'in tamamen yok olacağı görüşü hakim. Sizce Mervan kahraman mı
yoksa hain mi? Fikirleriniz ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Özel büro ve benzer özel içeriklerimizden ilk olarak haberdar olmak için GZT'ye abone olmayı ve katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kenan diyarını araştıracak ajanlar gönderin. Nasıl bir ülke olduğunu, orada yaşayan halkın güçlü mü, zayıf mı, çok mu, az mı olduğunu öğrenin. Toprak nasıl,